Herkese merhaba arkadaşlar. Project Architect 2'nin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümde bayağı bir mod ayarlamasıyla falan uğraşmıştık. Kendimize yeni bir yer bulmaya çalışmıştık. Buradaki base'imizi yapmıştık. Onun haricinde çok fazla şeyle ilgilenememiştik. Bu bölümde neyle başlayacağım? Ben bu bölümde direkt olarak maden yaparak başlayacağım. Biraz etraftan maden toplayalım. Hem yukarıda görüyorsunuz 100.000 EMC'miz var. Bu EMC'yi madenlerle arttırabiliriz. Hem de diğer tür madenleri bulup artık gelişmeye başlayalım yavaştan. Bunlara başlamadan önce tabii ki de şu görevlere bir bakalım. Burada görevler ilk başta bize neler söylüyormuş şuna bir bakalım. Wall climb kısmını zaten görmüştük. Şöyle bir deneyelim, deneyemedik. Bu şekilde duvara tırmanabiliyoruz. Şöyle ne yapıyormuşuz? Shift'e bastığımız zaman duvara tutunuyormuş. Ve tekrardan bir deneyeyim. Şöyle yaptım, duvara tutundu belirli bir süre. Sonra aşağı kaydı. Aynı şekilde W ve Shift'e basarsam da gördüğünüz gibi yukarıya tırmanıyor bu şekilde. O zaman tekrardan gece olmadan bir madene inelim artık. Pickaxe'imiz var. Aslında burada biraz daha biz yanımıza acaba şey mi alsak? Iron'ımız var mıydı hiç? 27 tane var. Ne olur ne olmaz bir 3 tane daha alıyorum. Pickaxe'imiz kırılırsa ki illaki kırılır. Onu kullanırız. Ne yapıyoruz? Vein Mine modu ile birlikte aşağıya doğru bir ne kazacağız? Mining Tunnel kazacağız. Yanımıza bu arada torch almadık ama şu Transportation tabletten alabiliriz. Pickaxe'imiz şimdiden kırıldı bile. Aslında bunları kazmak için hiç değilse şöyle ton falan kazarken taştan olanı kullanabiliriz aslında. Ne alacağız buradan? Biraz stick alacağım. Üzerimde dursun bir 64'lük. Nikel bulduk. Şimdi bunu alamıyoruz. Bunu almak için de Iron Pickaxe craftlamamız lazım. Hemen bunu da craftlıyorum. Çok karışık oldu envanter ama şunu kullanmayız aslında. Burayı tekrardan Shapes'a getirelim. Bu şekilde görebildiğim bütün madenleri toplayacağım. Aşağıya doğru inelim bakalım. Tekrardan mining tünel diyorum. Bir tane mağaraya denk geldik. Mağara olması aslında güzel. Ne vurdu lan bana? Neden güzel? Çünkü direkt etraftan bu şekilde madenleri bulabiliyoruz. Çok uğraştırmaz bizi. Bu neymiş? Tin bulduk. Copper bulduk. Gayet güzel. Bunların hepsinin EMC'si var değil mi? Ona bir bakalım. Hani hepsinin EMC'si var. 99.000 EMC ile girdik bakalım madene. Kaç bin EMC ile çıkacağız? Bunu da merak ediyorum açıkçası. Burayı tamamladık gibi yukarıda biraz maden varmış. Bunları da alalım. Bunların hepsi taş pickaxe ile kırılabiliyor. Gayet güzel. Aslında bir tane de magnetimiz olsa. Şöyle bir bakalım magnet yapabilir miyiz? Etraftan malzemeleri çeksek güzel olur. Lapis ve redstone. Redstone'u bulmuşuz. Lapis'i bulduğumuz zaman bunu da yapabiliriz aslında. O zaman biraz daha aşağılara inip lapis aramamız gerekiyor sanırsam. Bu arada her yerde de maden varmış. Gayet güzel. Bunu kazamıyoruz. Bunu Iron Pickaxe ile kazmamız gerekiyor. Orada şöyle elime torç aldım daha hızlı koyabilmek için. Üst taraflarda geri dönerken bakarız. Allah düştüm. İsteyerek yapmadım bunu. Bir şey yürüyormuş gibi. Aa, lan. Evet. Uzun zamandır normal Minecraft oynamamın zararları. Bunların durmadan böyle üzerimize atlayabileceğini unutmuşum. Daha önceden altım şuradaki ne? Diamond mı? Sanırsam değil ama. Oraya da bir gidip bakarız.
Burada bir yerde bir tane de iskelet görmüştüm sanki ama. Zinkler güzel bu arada. Zinkleri raid kullanırken, raid oynarken kullanırız. Bu modpack'te ne kadar crate'e ihtiyacımız var bunu bilmiyorum ama crate'i de oynamak istiyorum açıkçası. Bayağı bir oldu oynamayalı. Bunlar neymiş? Appetite'larmış bunlar. Bakalım EMP'si. O bunların da EMP'si var. Direkt 10.000 EMP'si geldi oradan. Gayet güzel. Bir Diamond bulsak güzel olacak ya. Diamond seviyesine hiç inmedik. Bu arada EMC farmları da yapmayı düşünüyorum bu seride. Lan iskelet gelme. Böyle üzerimizi hemen tekrardan boşaltalım. Bunun güzel yanı bu işte. Envanterim dolmuyor hiç. Direkt bu Transportation tabletin içerisine atabiliyorum her şeyi. Benim bayağı bir hoşuma gitti. Bu neymiş? Ha, Monster Box. Bunun içerisinden birçok yaratık spamlanıyor gördüğünüz gibi. Kafasındaki miner et mi acaba? Lan ne düşürdü? 43 tane bone blok düşürdü. İlginç. Oğlum bir durun be. Buradan çok aşağıya düşmek istemem açıkçası. Derin duruyor burası baya. Bunların içerisinden zombi kafası falan çıkıyor. Lan, dur. Bunlar neymiş? Reaper'ın içerisinden bow mu düştü? Reaper'ın içerisinden bow düştü. İlginç. Bu neymiş? Bunlar gereksiz şeyler. Osmium zaten almıştık ama biraz daha toplayalım. Böyle biraz daha aşağı inebileceğim bir yer var mı diye bakıyorum. Redstone bulduk. Redstone'umuz vardı gerçi değil mi? Glitch'ların birinden bulmuştuk diye hatırlıyorum. Zinkimiz var. Bunlardan güzel EMC gelir diye düşünüyorum. O yüzden altınları toplayacağım. Kömür hiç denk gelmedik. Kömürümüz var ama toplu olduğu için kömürler böyle bir yanda 20-30 tane kömür kazabildiğimiz için güzel EMC verir diye düşünüyorum ama hiç denk gelmedik niyeyse. Vallahi ilk diamond'ımızı bulduk sanırsam. Gerçekten de bir tane varmış. İnsan oraya koyar bir 5-10 tane ya. Diamond bu arada en güzel EMC kaynağı gibi şu anda. Çünkü bir tane diamond 8000 EMC demek. Üzerimizde dolmuş, şunları bir atalım. Yani bol bol diamond bulursak aslında çok güzel EMC de kasabiliriz oradan. Kaçıncı seviyedeyiz biz? Eksi 7'deyiz. Aslında buralarda diamond da çıkması lazım ama çok şanssız mıyız neyiz? Sadece bir tane bulduk şu ana kadar. Bu arada set home da çekmedik. Base'e dönerken de artık kırarak döneceğiz yukarı doğru. Base'de set home çekseydik güzel olurdu. Gerçi o var mı ona da bakmadım. Bir bakayım. Set home varmış. Keşke base'deyken çekseydik set home. Bunlar neymiş? Bunların EMC'si niye bu kadar yüksek? 63 EMC'si var. Ben bunları toplarım ki. Bunlarla ne yapılıyor? Önemli bir şey mi bunlar? Yok, bir şey yapılmıyor. Mesela normal taşların EMC'si 2. Bunların EMC'si 64. İlginç. Böyle biraz daha derinlere doğru iniyoruz. Diamond. Güzel. Bu sefer 3 tane diamond var.
Sanki burası bitecek gibi. Aynen bitti. O zaman tersine doğru dönelim. Lapis hala bulamadık sanırsam. Başka ne bulamadık? Gold bulduk, iron bulduk, silver bulduk, osmium bulduk. LED bulduk mu? Hiç hatırlamıyorum. Buradan atladım aşağıya. Bir de derine doğru gidiyoruz. Bakalım. Zinklerin gelmişsi ne kadar? 128. Yani çok değil ama iş yapar yine de. Osmium falan bulmuştuk. Burada magma bloklar var. Aslında bunları da toplayabiliriz. Güzel MC'si varmış. Burası ne böyle ya? Bir 64'lü bir tane diamond demek. Gayet güzel. Sonundaki şeyler ne? Bunlar Blackstone herhalde değil mi? Başka bir şey gibi durmuyor. Vein Miner kullandığımız için de durmadan acıkıyoruz. O kadar hızlı gitmesinin sebebi o. Bu neymiş? Kaiser. LED ilk kez mi buluyoruz? Ona bir bakalım. Yo, daha önce bulmuşuz LED'i. Burada daha fazla magma blokları var. Bunları alalım. EMC olur bizim için. Burası sanırsam gördüğümüz yerin karşısı gibi duruyor. Ya da öyle mi? Bilemedim. Bu tarafa doğru bir devam edelim. Diamond gayet güzel. Yani niye birli birli çıkıyor ki burada? Torçumuz da bitti. 370.000 EMC'miz oldu şimdiden. Çok fazla da dolaşmadık aslında. Dolaştık mı? Kaç dakikadır? Bir 10 dakikadır falan dolaşıyoruz sanırsam. Buradaki mağara tamam gibi. Başka tarafı var mı bunların? Bu tarafa bir bakalım neler var. Bir tane daha Monster Box var. Bunu da aktifleştirelim. İçerisinden garip şeyler atıyor sanırsam. Av ve battı içerisinde. Bu arada dümdüz savaşıyorum çünkü zaten can çalmamız var. Neler attı? Yine bomb bloklar attı. Old Miner Bundle. Ne verdi? Ne verdi? Bir sürü şey verdi bize saçma sapan. Öyle hepsini bırakıyorum. O ses. Sanırsam Geyser çalıştı burada da. Bu tarafta tamam. Biz nereden geldik? Buradan mı geldik acaba? Aynen buradan gelmiştik. Sanırsam madende bulabileceğimiz birçok şey bulduk. 400 bine yakında EMC elde ettik. Eksimizi de kırmışken yavaş yavaş yukarı doğru bir çıkalım. Bunları toplayamıyorum şu an. Sadece stone pickaxe'im kaldı. O zaman ben şöyle yapayım. Videoyu durdurayım. Yukarı çıkış yolunu bulayım. Sonradan tekrardan geri geleyim. Tek tek size bu yukarı tırmanma kısmını izletmeyeyim. Zaten orada bir çıkış bulduk. Ben oraya gidip geleceğim hemen. Bizim base'e bayağı bir uzak bir yerde yeryüzüne çıkabildim. Sanırsam şu tarafta bir yerdeydi bizim base. Şöyle bakayım. Yok, bu taraf değil. Böyle sol üste doğru gideceğiz. Bu tarafta kalıyor. Anne, bunlar Asnovoya'nın olması lazım. Starbuncle. Bizim base gözüktü orada. Gidelim o zaman, şöyle yapalım. Serideki kullanacağımız ilk EMC farmını yapalım orada. Burası niye böyle? Garip.
O da ne olacak? Bu arada Turtle da varmış burada, gayet güzel. Belki yumurtaları bir işe yarar. Ve tekrardan üzerimi son bir kez atıyorum buraya. Bowl'ları kullanmayız diye düşünüyorum. Bunları trash can'e atıyorum. Tamam, ilk kullanacağımız yöntem şu olacak. Sugarcane farmı. Bize mantıksız gelebilir belki ama şöyle yapalım. Sugarcane yazarsak 32 EMC'si var. Bunları yapmak için bize birkaç şey gerekiyor. İlk baştaki redstone blok. Buradaki blok. Kenara ekliyorum şöyle kullanacağımız şeyleri. İkincisi Snet kullanacağız. Snet sand gibi bir şey ama redstone sinyali verdiğimiz zaman üzerindeki bloğu daha hızlı yapıyor. Ayrıca kendisi de normalde daha hızlı diye biliyorum. Onun haricinde eşyaları aktarmak için pipes kullanabiliriz. Buradaki item pipe kullanalım. Zaten yapımları gördüğünüz gibi kolay yapabiliyoruz bunları da. Daha sonra bizim block breaker kullanmamız gerekiyor. Şöyle bir bakalım hangi block breaker'lar varmış. Cyclic'in var. Bir de Industrial Foregoing'in var. Şu an Cyclic'ini yapabiliriz ama Industrial Foregoing'ini yapamayız galiba. Gerçi yapabiliyoruz ama yok, yapamıyoruz. Plastik istiyor aynen. Şu anda bunu yapamıyoruz. O zaman son blok ne lazım bize? Bir tane kolektör ya da absorption hopper lazım. Kolektör varmış zaten. Gerekli malzemeleri elde etmiştik. Şimdi bunları yapabiliriz. Neler lazım? Redstone. Bayağı bir. Sonra sand lazım. Sandimiz vardı. Sinet yapmak için. Bunun için cobblestone lazım. Bakalım, biraz iron ihtiyacımız var. Onu alırız. Copper'a ihtiyacımız varmış. Biraz copper alalım. Iron alalım. Iron'ları da pişirebiliriz. Onun haricinde ender pearl ve obsidian'a da ihtiyacımız var. Böyle gerekli tüm malzemeleri buradan alıyorum. Biraz da kömür alsak güzel olacak. Bunları da tiny coal'a çeviririz. Bu arada charcoal'un direkt tiny'si varsa daha güzel olur. Varmış. Gayet güzel. Çünkü normal coal 128 EMC demek ama charcoal'a bakarsak şöyle 32 EMC ve aynı miktarda malzeme eritiyor aslında. Aynı charcoal kullanmak daha iyi olacaktır bunlarda. Şöyle hepsinin içerisini doldurdum. Ben yine crafting atmışım üzerimden. Bunları bir birleştirebiliyor muyuz geri? Bir onu deneyelim. Geri de birleştirebiliyoruz. Gayet güzel. Fazlalıklarını da bu şekilde buraya attım. Şimdi craftları yaparak başlayalım. Redstone clock ne istiyor bizden? Stone istiyormuş. Stone da pişirebiliriz. O zaman bir stack daha. Gerçi stone direkt biliyoruz sanırsam değil mi? Hiç pişirmemiş miyiz? Hiç pişirmemişiz. Bir tane pişirelim. Bu bir taneyle de artık ihtiyacımız olan şeyi yaparız. Burada biraz iron'ımız, gold'umuz varmış. Bunları alıyorum. Başka işimize yarayacak bir şey var mı bilmiyorum. Onu yaptık. Öğrenelim hemen. Onları da aldım tekrardan. Bu redstone claw yapabiliriz herhalde artık. Ne eksik? 2 tane stick eksik, onu da yapabiliriz. Hatta direkt buradan aldım. Redstone repeater'ın da EMC'si varmış. Bunu da öğreteceğim sistemi. Olabildiğince böyle craftladığımız ve öğretebileceğimiz her şeyi öğretmeye çalışacağım. Şimdilik bir taneyle başlayalım. Daha sonra belki verimliliğine göre, verimliliği güzelse bunun sayısını da arttırırız. Sinet de bir tane yapıyorum ama şuradan gelip 4 tane alacağım bundan. 4 kenarına koyabileceğiz çünkü. Onun haricinde ne lazım? Item pipe lazımdı. Dropper yapmamız gerekiyor. Bundan da bir tane yapıp hemen öğretiyorum sisteme. Şöyle bir tane daha alayım. 2 tane lazım bize. Onun haricinde item pipe'ın sanırsam EMC'si yok. Bir 16 tane item pipe yaptım. Şimdilik yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bir tane daha dropper gerekiyormuş. Hemen alalım. Bu arada block breaker'dan sanırsam 4 tane yapmamız gerekiyor. Bunun EMC'si yok değil mi? 4 tane sugarcane ekleyeceğiz sonuçta. O 4 tane sugarcane'i de kırmak için 4 tane breaker'a ihtiyacımız var gibi duruyor. Diorite alalım biraz. Cobblestone slab. Shift'le tıklayalım. 4 tane block breaker'ımızı da yaptık. Bu da tamam. Ve son olarak item collector yapmamız gerekiyor. Bunu direkt advanced'a çevirsek mi? Ama çeviremiyoruz. Blaze powder'ımız yok. Bunu da şöyle sisteme öğreteceğim. Şimdi ilk farmımızı kurabiliriz. Nereye kuralım? Direkt şöyle base'imizin önünde olsun mu? Ne diyorsunuz? Buraya kurabiliriz sanki.
Şöyle 4 tane blok kırıyorum burada. Bunları sned'e çevireceğim. Ortaya da bir tane redstone blok koyacağım. Bunun içerisine açtığınız zaman kaç saniyede bir, kaç dikte bir, ne kadar redstone vereceğini seçebiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi, hatta şöyle yapalım. Bir redstone veriyor. Buradaki 60 delay'i bekliyor, yani 3 saniye bekliyor. 3 saniye açılıp 3 saniye kapanıyor. Bunu 1 tika kadar indirebiliyorsunuz. Biz de oradaki mantığı kullanacağız. Birazcık sugarcane alıyorum. 4 tane aldım. Şimdi bu snetler dediğim gibi normal sentlerden daha hızlı büyütüyor. Bir tane de kovaya ihtiyacımız var. Bizim kovamız var mıydı acaba? İçinde süt olan bir kova varmış. Bunu kullanabiliriz direkt. Süte ihtiyacımız yok. Bir kova buraya koydum. Bir kova da şuraya koydum ki buralara sugarcane ekebilelim. Ben bunları ektim. Gördüğünüz gibi normal olması gerekenden çok daha hızlı büyüyor. Ben buradaki duration kısımlarını 1'e indirirsem bu sefer çok daha hızlı büyümeye başlamış olması lazım. Farm'ın ana mantığı bu. Şimdi bunun kenarlarına böyle biraz durduracağım bunu. 4 tane block breaker koyacağız. Bu block breaker'lar şöyle koysak oraya bakıyor mu? Nereye bakıyorlar şu anda? Aşağıya mı baktı acaba? Yüzünü nasıl ayarlıyoruz acaba? Aşağıya baktı şu anda. Pickaxe, bir tane pickaxe yapmamız lazım. Iron pickaxe yaptım. Böyle normal. Acaba bir bloğun üstüne mi koymak gerekiyor bunları? Şöyle yapalım. Bir böyle deneyelim. Şöyle koysam bu tarafa doğru baktı, gayet güzel. Bu buraya baktıysa hepsini şöyle doğru konuma bakacak şekilde koyuyorum. Bu nereye baktı? Bu yine aşağıya baktı sanırsam. Bunların konumlandırması biraz garip oluyor. Şöyle koysak tam doğru kısma baktı. Şimdi bunlara always on diyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki blokları kırmaya başladı. Dördünde kırıldı. Buraya geri kapatabiliriz. Artık burada oluşan sugarcane'ler otomatik olarak kırılıyor da. Şu anda bak buradaki şeyi kapattığım için ne kadar yavaşlar. Ama bunları açtığım zaman çok hızlı bir şekilde büyüyeceklerdir. Gerçi bunlar kapalıyken bile çok hızlı büyüyor. Bunu açsam daha mı hızlanıyor? Bunun etkisi yok mu ya? Bunun sanırsam etkisi vardı eskiden. Kaldırırlar mı acaba onu? Yani bunu bilmiyorum ama yine de hızlı büyüyor. Şimdi bir de ne yapalım? Project E'nin yapabiliyorsak enerji kondenserlarını yapalım. Alchemy Chest istiyormuş. Bunu yapabiliriz gibi düşünüyorum. Aynen bunu yaparız. Hemen onu yapalım. Bunu neden yapıyorum? Bunda burada oluşan sugarcane'leri daha iyi bir bloğa çevirmek için yapıyorum. Önce bir uyalım hemen. Şimdi ilk olarak normal alchemy chest yapmamız gerekiyor. Bunun için low, medium ve high covalescent dust yapmamız gerekiyor. Bunun için charcoal ve cobblestone gerekiyormuş. Hemen alalım. Böyle cobblestone, charcoal. Diğeri için redstone ve iron gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. En sonuncusu için de diamond ve coal gerekiyormuş. Onları da alalım üzerimize. Birer tane yapmamız yeterli oluyor. Bunları da öğrenebiliyoruz. Şöyle low kısmını yaptık. Medium ve son olarak da high kısmını yaptık. Bunları da sisteme öğretebiliriz. Böyle bilerek ortaya koyup öğretiyorum. Direkt içerisine atmayayım diye. Buraya attığım zaman içerisine gidiyor. Tekrardan almam gerekiyor. Şimdi alchemy chest için bize ne gerekiyor? Bir tane stone, iki tane iron, bir tane chest, değil mi? Bir tane de diamond gerekiyor. Diamond. Chest'in EMC'si var mı? Var, güzel. Onu öğretmiştik sanırsam. Bakalım bir şey eksik mi şu anda? Eksik değil. Bunu yapabiliyoruz. Bu alchemy chest normal bir chest'in biraz daha büyüğü aslında. Böyle açarsak ekstra bir özelliği olmayan büyük bir chest. Buradaki chestlerden gördüğünüz gibi daha büyük. Ama biz bunu böyle bırakmayacağız. Daha da geliştireceğiz bunu. İlk olarak neye çeviriyoruz bunu? Kullanımını tıklarsak bunu enerji kondenser'a çevireceğiz. 4 tane diamond, 4 tane obsidian istiyor bizden. Şöyle enerji kondenser'ı yaptık. Bunu da öğretiyorum. Bunu bir seviye daha geliştirebiliyoruz aslında ama geliştirebilir miyiz? Şu anda maalesef geliştiremiyoruz. İkinci seviyesini yapsak daha hızlı çalışırdı. Ama bu da bizim için yeterli olacaktır. Bunlar stackleniyor mu? Stackleniyor. O güzel. Kaç tane stackleniyor peki bunlar? Yani 9 tane bile alabildik. Güzel. Bundan bir tane alacağım. Bunu da neden aldığımı, neden bununla yaptığımı size göstereceğim şimdi. Üzerimi tekrardan bir boşaltayım. Şimdi burada gördüğünüz gibi yere birçok eşya düşüyor. Bu eşyaları da toplamamız lazım bizim. O yüzden bir tane enerji kondenserı buraya koydum. Bunun içerisine şöyle sugarcane'leri atıyorum. Üst tarafa diyorum ki ben bunları Art of the Sea'ye dönüştür. Bunun şu şekilde EMC'ni topluyor. Hatta ilk başta Diamond'a mı dönüştürsek? Çünkü o kadar çok EMC üretmiyoruz şu anda.
Bir de şunun altındaki bloğun işe yaramaması beni biraz rahatsız etti. Tekrardan bir deneyeceğim. Bunu da şuna çevirelim. İçerisindeki EMC gitmeyecektir. Direkt bir tane diamond elde ettik bile. İkinci diamond'ımız geldi. Burası bizim için böyle yavaş yavaş EMC kasacak. Ama buradaki FTV chunk'ı claimlememiz gerekiyor ki biz burada yokken de çalışsın bunlar. Buraları claimledim ve force load yaptım. Artık bu yavaş yavaş gördüğünüz gibi diamond üretecektir. 2 tanesini aldık. Devamı da gelecek yavaş yavaş. O zaman biz farklı bir farm daha yapmaya çalışalım. Bu da ne olacak? Bu da Easy Villager'ın bir farmını yapacağım. Ne farmı? Burada Easy Villager'ın, bakalım neredeydi? Easy Villager'ın Iron Farm'ı var. Bunu yapmak istiyorum. O yüzden gidip biraz, neredeydi bizim şey? Şuradaki village'tan biraz köylü toplayacağım. Tekrardan buradaki village'e geldik. Ve chestleri de toplayabiliriz. Buradaki villager'ları da şöyle shift sağ klik yaparak alabiliyoruz direkt. Burası Fisherman'miş. Bizim ilk girdiğimiz bina burası değil miydi ya? Burayı toplamamış mıydık biz? Aynı binadan sanırsam, farklı bir şey. Painting öğrenmemişiz. Bunu da alalım. Buralarda bayağı enchant oluyor. Bunlar güzel. Gerisini almayacağım. Şu anda ihtiyacım yok. Bunlara ihtiyaç yok gibi. Bokon Cool varmış. Şu villager'ları da alacağım. Burada başka bir şey yok gibi. O zaman diğer villager'lara doğru gidelim. Bunu da aldım. Bu ne böyle? Niye burada böyle bir buit var? Yerin içinde mi yemek yiyorlar? Flywheel'ları kullanarak şöyle bir araba yapmışlar. Gayet güzel. Tırmanabiliyoruz mu? Şöyle tırmanalım. Bakalım buranın içerisinde neler varmış. Moss bloklar var daha önce öğrenmediğimiz. Bunları da alalım. Onun haricinde gördüğünüz gibi buradaki kısımlarda önemli hiçbir şey varmış gibi gözükmüyor. Burası da tamam. Bu arada bu villager sesleri bizim envanterdeki villagerlardan geliyor. Yakınlarda villager var gibi düşünebilirsiniz ama yok maalesef. Onlardan geliyor. Kaç tane villager bize yeterli olur onu tam bilmiyorum. Wall jump, loyalty bridge. Emerald'lar güzel. Emerald'lar işimize yarar. Hem EMC'si yok hem de trade yaparken kullanırız. Bu arada villager'larla trade yaparak da EMC kasabiliyoruz. Onun da bir yöntemi var. Ama henüz o Easy Villager modunu ben çok fazla bilmiyorum. O yüzden onu denemeyeceğim. Orada burası kapı değil sanırsam. Şu an EMC tableti yanıma almadığım için bu şekilde envantere depoluyorum. Barrel. Barrel'ın EMC'si var mı? Bunun da EMC'si varmış. Güzel. Raflayabiliriz ama. Oo bir dakika. Buranın içerisinde ne var? Hani mi var? İçerisinde ne olduğunu görseydim belki hızlayabilirdim de. Şöyle öğrenmediğimiz ekstra bir şey varmış gibi durmuyor. Üstte bir iki tane daha chest var. Güzel. Emerald çıktı. Bunu da alalım. Buradaki bütün villager'ları base'e götüreceğim gibi herhalde. Bunlarla hem trade yaparız hem geliştiririz. Bu arada çok güzel bloklar varmış ya. Şöyle yani bunları crate ile birlikte birleştirmişler. Fırın gibi yapmışlar. Gayet güzel. Bunun mantığı ne acaba? Domuz farmına açılıyor. Burada da domuzları kesiyorlar. Burası da çok güzel yapılmış. Yani düşünerek yapmışlar zaten, görsel olarak da ilk başta çok beğenmiştim. Bu kadar villager bize yeter gibi duruyor. Yavaştan gidebiliriz. Bunu da keselim. Bir de şuradaki kısma bakmak istiyorum aslında. Ona hiç bakmadık. Bir gidelim ona da bakalım. Yaprağın birisi var ama niyeyse buglanmış o biraz. Buradaki villager'ları da alalım. Çift sağ klik yaparak alıyorum bu arada. Buranın girişi neresi? Bunlar çok kapı gibi duruyor ama kapı değil onlar. Girişi nerede buranın? Yine saklamışlar mı girişi, ben mi göremiyorum, ben mi görüyorum acaba? Burası giriş olmalıydı ya. Ha, buradaymış giriş. Buralar neymiş, garip garip şeyler yapmışlar burada. Oo, bu çok güzel olmuş. Bunları alalım mı? Alalım, bunları da eve götürelim. Raid'in bu tarz böyle yapıları çok güzel oluyor ya.
Enchantment book'lar var. Yemeği her zaman alırız. Yemek işimize yarar. Bir yukarı çıkıp bakalım mı ne var yukarıda? Belki yukarıda da bir şeyler vardır. Buralarda önemli bir şey gözükmüyor başka. Böyle yukarı doğru bir çıkıyorum. Çok güzel ya. Direkt dönüyoruz böyle. Bayağı beğendim bu arada. Burada da bir alan var. Çok bir şey yokmuş ama devam edelim. Üç tane emerald güzel. Bunları uyandırsak mı? Ne satıyorsun? Oha çok iyi şey. Onun farmını da yapabiliriz ya. Direkt EMC farmı çok güzel olur onlarla. Hepsini de uyandırıp aldık direkt ama. Buradaki kısmı yukarıdaki rüzgar gülüne bağlamışlar. Rüzgar gülüyle de buradaki mechanical bearing'i kullanarak merdiveni döndürmüşler. Gayet güzel olmuş. Sanırsam burası da bu kadar gibi gözüküyor. Artık buradan da gidebiliriz. Ya da patateslerini mi çalsak? Yani tekrar büyür herhalde bunlar. O yüzden çalabiliriz. EMC. Herifler baya güzel farm yapmış ya baksanıza. Buradan da flux farmlamışlar. Bu flux'lar da string'e dönüşebiliyor. Bunları da çalarız. String'imiz var aslında ama EMC olsun diye çalıyorum. Bir de sonuçta bunlar villager çalabiliriz. Neden olmasın? Bayağı bir villager da topladık buradan. Adamların hem köyünü yağmaladık hem adamları aldık. Bize kendimize çalıştıracağız. Artık geri döneceğim. Hangi tarafa gidiyoruz? Şu tarafa gidiyoruz. Yani bu village'i kim tasarladıysa cidden çok güzel tasarlamış. Bayağı beğendim. Sen dışarıda kalma ya. Seni öldürürler orada. Gel. Benim base'de çalış. Köle ol. O zaman tekrardan base'e gideyim ben. Tekrardan durdurayım. Bu arada yine set home çekmeyi unuttuk. Set home çekseydik direkt ışınlanabilirdik base'e. Bir dahaki gittiğimizde hatırlarsak umarım set home çekerim. Durduruyorum videoyu. Oraya kadar koşuyorum ve tekrardan açıyorum. Şimdi eve geri geldim. Böyle üzerimi bir boşaltayım hemen hızlıca. Bu arada bu villager farmını ben daha önce yapmadım. Ben de sizlerle beraber ilk kez öğreneceğim. Şurada bir tane chest'te bunları bir bırakalım. Umarım chest'in içerisinde bunlar ses yapmıyordur. Chest'in içerisinde de ses yapıyorlarsa biraz gıcık olmaya başlayacaklar. Şu çantamda kalan şeyleri de atıyorum. Bunu ayıracağım sadece. Diğerlerini atabildiğimi atacağım. Kalan kısmı da buralara şöyle boşaltabiliriz. Tamam, şimdi bir uyuyalım. Her sabah olmak üzere herhalde de. Bu arada 9 tane diamond olmuş bile şimdiden. Daha da fazla olacaktır. Şöyle bir bakalım, easy villager yazıyorum. Şimdi bize ne lazım? Bize öncelikle buradaki iron farmı lazım. Başka bir şey lazım mı bilmiyorum. Bir tane lava bucket istiyormuş. Stone glass pane. Yani burada sadece tek eksik kısım lava bucket. Hatta şöyle yapalım. Eğer yapabiliyorsak direkt mekanizmin tankıyla başlayalım. Ki yapabiliriz. 4 tane redstone istiyormuş sadece. Bunlar bildiğiniz gibi içerisine 32 kova tutabiliyorlar ve bucket modu var. Bucket modla birlikte direkt olarak bunların içerisinden kova gibi kullanabiliyoruz. Şurada lava gölü var. Buraya gidelim. Oradan lavaları toplayalım. Bakalım ne kadar derinmiş. O bayağı bir lava var gibi duruyor. Ben yanlışlıkla tankımı buraya koydum. Mükemmel. Bucket modu açık sandım. Direkt tıkladım. Nerede? Şurada. Böyle etrafını dolduracağım bunun mecburen. Koyduğumuz yere bak arkadaş ya. Şimdi buradan kırınca yani yapacak bir şey yok. Sen nereden çıktın ya? Bir saniye dur bekle. Değil mi cidden yandı mı orası ya? Gel. Ne istiyorsun? Gel. Yani önemli hiçbir şey satmıyorsun. O zaman ne yapıyoruz? Seni öldürüyoruz. Kılıcım da kırıldı. Şanssızlık nereden geliyor? Ben o zaman base'e gideyim. Buradaki şey de boşa gitti. Bir tane daha yapayım o şeyden. Sonra tekrardan geri geleyim. Gerekli malzemeleri alıp geri geldim. Bunu craftladım. Bucket modu açmayı unutmayalım bu sefer. Böyle topluyorum buradaki lavları. Geçen sefer bucket modu açmadığım için direkt olarak dünyaya koydum şeyi. Ve lavın içine koyduğum için boşa gitti yani. Dolduk mu? Dolduk, gayet güzel. 32 kovalık lavımızı aldık. Artık base'e geri dönebiliriz.
Base'e geri geldim. Bucket modu kapatıp bunu yerleştiriyorum. Bir tane bize ne lazım? Kova lazım. Hemen bir kova craftlayalım. Tamam, buradaki şeyi aldık. Şimdi bunda ne yapacaktık? Buradaki iron farmını yapacaktık. Glass pane'ler gerekiyor. Stone gerekiyor. Demirimiz üzerimizde var zaten. Sadece glass pane ile stone alacağız buradan. Bunun EMC'si var mı? Bunun EMC'si yokmuş. Şimdi buradan artık iron farmı craftlayabiliyoruz. Bize bir tane de villager gerekiyordu diye hatırlıyorum. Bunun çalışması için. Nereye attık villager'ları? Buraya attık. Böyle işsiz olan bir tane villager'ı aldım. Acaba burası gibi bundan da mı 4 tane yapsak, böyle denemek amaçlı? Bundan da bir 4 tane yapalım ya. Bir denemiş oluruz. Tekrardan hazırladım her şeyi, geri geldim. Onları da buraya kurmak istiyorum. Şöyle 4 tanesini buraya böyle koyacağım. Bunların içerisine de çalışması için villager koymanız gerekiyor. Ve 4 tane villager'ı da içeri koydum. Muhtemelen alt tarafından output alabiliyoruzdur diye düşünüyorum. Bunların çalışma hızını bilmiyorum açıkçası. Böyle output item kısmı var ama ne kadar hızlı geliyor bilmiyorum. Bu arada şunun sesini bir kapatalım ya. Minecraft Grass Blake'i kapatınca buradaki ses de gitti. Herhangi bir şey henüz spamlanmadılar. Acaba içerisine başka bir şey koymamız gerekiyor mu? Neyse, bir bakalım. Bunları da şöyle yapacağım. Ben burada bir tane driver craftlamak istiyorum. Böyle birebir değil, 2'ye 2'lik bir driver craftlayacağım. Ve bunların ortasına bunu yerleştireceğim. Henüz herhangi bir şey vermediler. Bizim item pipe'ları kullanarak da bu şekilde bunları artık buraya bağlayacağım. Oluşan malzemeler buraya gelecektir. Ama gördüğünüz gibi yavaş çalışıyor gibi bunlar. Burada 14 tane diamond oldu bile. Bunlar henüz çalışmadı gibi. Belki ben bir şey yanlış yapıyorumdur. Bunu tam bilmiyorum. Deneyeceğiz bunları da. Şimdi bizim bir de pipe modunun branch'ini yapmamız gerekiyor. Ne istiyormuş? 2 tane flint, 2 tane stick istiyor. Flint hiç bulmamışız. Ama gravel bulmuştuk sanırsam. Bakalım şu recipe var mı? Bu recipe maalesef yok. Keşke olsaydı. O zaman bunları koyup kırarak flint elde edeceğiz sanırsam. Ben bir tane flint elde edeyim, geri geleyim. İkinci denememizde ilk flinti düşürdüm. Bunu da öğrendik. Ice modunu branch'inde şu şekilde yapıyoruz. Bununla beraber bunların altına shift sağ tıkladığım zaman gördüğünüz gibi transferring 4 item every 20 tick diyor. Yani 20 tickte bir, yani 1 saniyede bir 4 tane eşya taşıyormuş. Bunların içerisinde herhangi bir eşya olduğunda buraya taşıyacaktır. Ama bunlar bayağı bir yavaş çalışıyor gibi geldi bana. Acaba başka bir şey yapmamız gerekiyor mu? Ben bunu biraz bekleyeyim. Bakalım herhangi bir ayrım falan bir şey düşürecek mi? Ona göre de artık düşürmüyorsa nasıl yapılacağını ben internetten bir araştırırım. O zaman ben bunları... O çıktı bu arada derken. 4 tane şöyle gördüğünüz gibi bu villager'lar korkup Iron Golem çıkardı. Oluşan malzemeler de şu şekilde aşağıya birikmeye başladı. Hem burada poppy üretiyoruz. Bundan EMC geliyor ve bedavadan Iron üretiyoruz. Bu da bizim hem Iron farmımız oldu hem de Iron'ı kullanarak Ender Pearl'e çevirebiliyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Böyle 4 tane Iron'dan ve bir tane de Philosopher Stone yapmamız gerekiyor. Ki bunu yapabiliyoruz şu anda. Ender Pearl elde edebiliyoruz. Hatta bunu da yapalım. Glowstone Diamond istiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bunu yapabiliriz. Bunu yapmak başka avantajlar da kazandırıyor bize. Şöyle bir öğretelim. Ne gibi? Bunun kullanımına bakarsak, böyle bakarsak çok fazla şey çıkar. Bir Transmutation tablet yapımı için bizden Philosopher Stone istiyor. 4 tane Obsidian ve 4 tane Stone istiyor. Stone'larımız zaten üzerimizde. Bunu neden yapacağım? Çünkü bunu kaybedersem tekrardan craftlamam gerekiyordu. Artık buradaki sistemi öğretebilirim. Bunu da sisteme bu şekilde öğretmiş oldum. Bunlar yavaş yavaş sanırsam buradaki demirleri üretecektir. Burası da bakalım kaç tane üretmiş? 17 tane. Yani 139 binlik EMC'lik diamond elde edebildik. İlk yapacağımız farmlar bunlar oldu. Bu arada bunu neden açmadık? Sanırsam şuraya tıklamadığımız için açmadı. Bunun görevini de alalım. Random'dan ne çıktı bakalım. 65 bin EMC'li at armoru çıktı. Gayet güzel. Bunu da öğretebiliriz. Şurada görevi açıyorum. Easy Villager'ı zaten yapmıştık. Trader geldi. Bunun Advanced'ını direkt bize verdi. Gayet güzel. Backpack'in upgrade slotunu verdi. Birçok şey aldık. Bunları da almayı unutmuşuz. İyi oldu. Magnet de yapmak istiyorum ben bu arada. Ama sanırsam lapis bulmadık hala, değil mi? Aynen, lapisi bulmadık. Biz nasıl lapis bulmadık ya? O zaman ben bir mağaraya tekrar ineyim. Bir tane lapis bulayım. O lapisi de öğreneyim. Oradaki magneti açalım. Videoyu tekrardan başlattım. Şurada etrafa bakınırken şurada lapis buldum. Oraya doğru ilerleyeceğim. Tabii ki de böyle dümdüz ilerlemeyeceğiz. Ne yapacağız? Burada small tunnel yaparak ilerleyeceğiz. Neredeydi? Şuralarda bir yerde olması lazım. Torçu elimize alsak çok güzel olur ya. Alalım. Etrafı göremiyorum çünkü hiç. Sıkıntı oluyor. Şurada hemen. Biraz daha ileri ve biraz aşağı ineceğiz.
Buralardan falan insek sanırsam denk geliriz diye umuyorum. Umarım denk aynen geldik, güzel. Altı kazmak Minecraft'ta hiç mantıklı değildir ama altımızı kaza kaza indik. İlk lapisimizi de elde ettik. O zaman tekrardan ben bir yukarı çıkayım. Base'e geri döndük. Bu sefer setom yapmayı unutmayacağım. Setom 1 dedim. Lapis'te öğrendik artık. Bu lapisi kullanarak da ne istiyor? Ender Pearl. Iron'ımız zaten var. Redstone lapis. Redstone. Hemen hızlıca alıyorum. Lapis. Artık buradaki magneti craftlayabiliriz. Bunun bir üst seviyesini de veriyor mu bize? Sanırsam hayır. Üst seviyesini craftlamak için yanlış hatırlamıyorsam Eye of Ender istiyordu. Aynen, bunu da yapamıyoruz şu anda. 3 tane daha burası diamond kasmış bizim için, gayet güzel. Eğer bir serverda oynuyor olsaydık bunlar biz oyunda değilken de çalışacaktı. Ama şu anda biz maalesef serverda oynamıyoruz. Bunlar bu şekilde biraz yavaş çalışıyor şu anda. Bu modpack'te ben olabildiğince böyle farklı EMC yöntemleri bulacağım. Mesela bunlardan birisine diyelim ki biz Ender Pearl farmlayacağız. Bir tane mob farm yapıp Ender Pearl farmlayıp bu Ender Pearl ile birlikte EMC elde etmeye çalışacağım. Böyle farklı yöntemlerini bulmak istiyorum açıkçası, EMC elde etme yöntemlerinin. Bir şeyden böyle çok fazla yapıp mesela buradaki sugarcane'den yüzlerce yapabiliriz. Ama bunu yapıp böyle çok fazla lag yapmak istemiyorum. Olabildiğince her şeyden böyle birer tane yapıp onların ne kadar efficiency, yani onların ne kadar verimli olduğunu görmek istiyorum. Böyle başka farmlar yaparız, daha güçlü farmlar yaparız. Zaten ilerleyen zamanlarda buradaki EMC Mastery kısmına girdiğimiz zaman ilk önce bunları yapıyoruz. Onlardan da buradaki Archimede'i yapıyoruz. Bu Archimede'e bakarsak istediği şeyler 1 milyon burada. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradan 10 var, 17, 18 ve 20. Burada 20 milyonluk EMC harcıyoruz aslında ve bunların gördüğünüz gibi hepsinin EMC'si var. Bunları öğrenebiliyoruz. Yani bunu otomatikleştirebiliyoruz. 20 milyon EMC'yi 50 milyon EMC'ye direkt olarak çevirebiliyoruz. Daha sonraki kısımlarda muhtemelen 50 milyonda 250 milyona çeviriyoruz mesela. Burada istenen malzeme belki 100 milyonluk bir malzeme isteyecek ve bunu 250 milyona çevirecek. Buradaki serinin mantığı bu ama tabii ki de buradaki EMC farmlarını yaparken bizden istediği malzemeleri bir kere farmlamamız gerekiyor. Asıl zorluk burada. Yani bir kere yaptıktan sonra gerisi kolay. Mesela buradaki Archium görevine bakarsak bunun EMC kazancı 125 milyar EMC diyor. Bu kadar EMC nerede kullanıyoruz mesela? Bizim Finals'lar şart yapmamız için 4 trilyonluk Fading Matter Block'u yapmamız gerekiyormuş. Yani EMC bize bayağı bir gerekiyor. Şimdilik böyle küçük küçük başlayacağız. Şu anda 40 bin EMC daha elde ettik. Böyle küçük küçük başlayıp daha sonra büyük büyük EMC'ler kazanacağız tabii ki de. Buradaki magnetimizde charm slotuna takalım. O zaman şöyle bu bölüme de veda edelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.